Herkese selam. Merhabalar. Eksi 25'ten selam. Bugün günlerden ne günü? Salı günü bugün. Yarın yeni yıl. Zaten 31 Aralık. Biz bugün 67'ın hokey maçına gelelim dedik. Zaten bilet fiyatları da uygunken, Ömer'in de izne denk getirmişken. Bugün yarın Ömer'in tatili. Evet. Bir de zaten Christmas Market'in kenarı Aynen. maçta. Oradan çıkınca da Christmas Market'e uğrayacağız bakalım. Evet. Ama çok soğuk yani işte. Dediğin gibi. Eksi 25 hissediler. Bakalım inşallah donmayız yani. Ya zaten 3-4 kat falan giyindik. Bir de Costco videosunu izlediyseniz orada almıştık. Hani eldivenin falan Isıtmak içine için. aynen ısıtıcı gibi petler oluyor burada. Onlardan almıştık. Onları yanımıza aldık. Ama gerçekten soğuk yani. Drink yaptı. S'mores dediği çikolata sosu mu sadece? Şu üstündeki kırıntılar mı? Bisküvi de var. Bak bende yok o mesela. Abi $2 verdiğim şeye bak ya. Kırıntıya $2 verdim yani. Bir de çikolata sosu. Güzel. Değil. Beğendim ben. Bu da güzel baktığın zaman ama. Bilmiyorum. Yani viral olacak Sıcak ne olayı çikolatasına varmış? denk getirebildin mi? Tamam şimdi getirdim bakalım. Ya güzel bu arada. Bunu niye beğenmemişler peki? Bilmiyorum ki. Beğendim. Ya işte buradaki en mantıklı şey bu arada. Bir şey diyeyim yani. mi? Bizim bence yediğimiz daha iyiydi. Bundan. Bu bana fazla şekerli geldi. Ben okey. Hadi videoyu kapatma şekli artık. Bay bay. Eksi 25'te daha fazla içerik çıkmıyor. Ömer donuyor. Uzun kollu içlik giymemenin cezaları. Ya ben üst bölgem donmuyor ki. Ellerim donuyor. I'm in no hurry to pour more. I'm going to sit in the warm for a minute. Okay, no problem. You can just take it. Oh yeah, go ahead. Enjoy. Hold on tight. Yeah. Hold on tight. Şunu mu istiyorsun? Evet, onu istiyorum. Batırayım mı biraz daha? Buna. Olur. Al. Bitirebilirsin. Aldı sonunda. Elif Hanım şekerini. Şekerin olayı da ne? Ne? Soğuk şeker. Nerede? Eksi 25'te soğuk şeker. Süper yani. Evet. Ömer bunu yemekten nefret ediyor. Ben geçen yıl da çok sevmiştim zaten. Benim dişlerimi kamaştırıyor ya. Çok soğuk yani. O yüzden çok şey yapmıyorum yani. Ucundan alırım yani. Bu daha donmamış. Bayağı şu an bir formda. Aşırı yumuşak bir formda. Bence. Hala soğuk bence. Herkese yeni yılın ilk videosundan selam.
Biz dışarı çıktık şimdi. Yine hava bayağı soğuk. Hatta hava iyi 2 haftadır falan. Yani ortalama -15 üstü, -20'lerde, -25'lerde falan öyle diyeyim yani. Bayağı soğuktu gerçekten. Şimdi de biz yani yakınlarda downtown'da bir tane yeni kafe gibi bir şey açılmış. Türk kafesi gibi. Yani burada Türk restoranları çok yaygın ama kafe tarzı bir şey daha önce biz görmedik yani en azından gitmedik diyeyim. Orada da işte simit poğaça işte ne bileyim su böreği, çay falan filan baklava Tatlılar çeşitleri. falan da var da bilmiyorum onlar ne kadar iyidir acaba. Deneyeceğiz yani işte. Tabii tatlıları denemeyiz şu an muhtemelen de. Aynen. Oraya kahvaltıya gidelim dedik. Şimdi kafede peynir tarzı bir şey olmaması ihtimaline karşı markete uğrayıp yanımıza peynir alacağız ki hani simit peynirle yiyebilelim peynir. diye. Üçgen peynir canım, onu özellikle söyleyelim. Aynen. Üçgen peynir alacağız. Sonra o kafeye gideceğiz. Merak edenler için ismi de İstanbul Kültürel Evi mi? Bilmiyorum. İstanbul Cultural House falan öyle bir şeydi şey yani. Yazarız zaten yine ekrana. İstanbul kafe yazsam bile çıkar yani muhtemelen. Simit yokmuş. Gözleme söyledik. Mekan çok sessiz olduğu için böyle konuşmak zorundayım. Bir de su böreği söyledik. Zorunda değilsin. Öyle konuşma. İnce belli bardakta çay içiyoruz. 1 yıl sonra. Bak adam bütün maçları veriyormuş, izliyormuş kendisi zaten. Arada bir gelinir buraya. Zaten kıraathane gibi. Gösteririz de çıkmadan. Güzel ya, ben beğendim bu arada lezzetini falan. Bayağı iyi yani. Şey çok evde hissettiriyor şu bardağı tutmak. Zaten Ömer çok sever bu arada bunu. Selam tekrardan. Biz şimdi kahvaltımızı yaptık. Dışarı çıktık. Yürüyoruz. Bugün simit yiyemedik. Aslında o kadar marketten peynir falan da alıp gitmiştik yani üşenmeden ama yani ilk defa simitin olmadığı bir gün bize denk gelmiş. Aslında bugün de gelecekmiş ama bir saat sonra falan gelecekmiş herhalde simit. Biz de ne yedik? Gözleme yedik peynirli, bir de su böreği yedik. Gözleme bence bayağı iyiydi bu arada. Çünkü zaten taze taze orada yapıyorlardı yani. Sen beğendin mi? Ya gözlem bence dediğin gibi güzeldi, zaten güzel ama sebebi de senin dediğin gibi orada yapmaları da. Su böreği de biraz şeydi, nasıl anlatayım? Çok aşırı taze değildi ama bayat da değildi, ama şöyle diyeyim, hani böyle hafif bir kenarları sertleşir bir şey olur ya böyle. Mesela Türkiye'de biraz yumuşak olur ama işte onun sebebini de anlıyorum. Çünkü mesela Türkiye'de yersin ve şey olur, mesela sirkülasyon olur. O yüzden çok fazla satıldığı için hani taze taze olur, ama burada şimdi adam kim bilir onu kaçta yaptı, koydu oraya. Kim bilir kaç kişi geldi de yedi ondan. O yüzden biraz beklemiş oluyor. O yüzden ben bir şey diyemiyorum yani. Çok da şey değil. Problem değil. Onun dışında ince belli bardaktan çay içtik mesela. Hani tam çayımız var ama ince belliden içmenin bir şeyi var. Hatta çayı karıştır böyle, ben şekerli içtiğim için hala. Onun sesi bile bir şey yapıyor yani. İyi geliyor. Onun dışında zaten mekan bir de yeni olduğu için daha bir haftalıkmış. Öyle olduğu için böyle hani daha işte böyle tedarikle ilgili sıkıntı yaşamalar da normal, daha bir haftalıklar yani. Hı hı. O yüzden bir dahaki gelişimiz de artık gelişsin yine de, ne yapalım. Evet öyle. Bir de yani içeride ben konuşmaya çalıştım ama hani çok kişi yoktu. O yüzden birazcık utandım konuşurken. Şimdi tekrar söyleyeyim o yüzden. Maç günlerinde maçları veriyorlarmış. Yani mesela bugün Galatasaray maçı var herhalde. İşte yarın Fener maçı var falan. O yüzden hani böyle hem kafe hem kıraathane tarzı bir mekan aslında. İşte ne bileyim satranç oynayabiliyorsunuz. İşte okey oynayabiliyorsunuz falan filan. Belki kart oyunları falan da vardır bilmiyorum. Tavla. Tavla mesela. Böyle bir mekan. Ama güzel yani hani. Çünkü dediğim gibi downtown'da genelde böyle birkaç tane Türk restoranı var. Onlar da daha çok böyle akşam yemeği üzerine, hani daha çok kebaptır bilmem ne, ana yemek üzerine. Burası biraz daha hani çay içeyim, takılayım, sohbet edeyim. Normal Türkiye'deki kafeler gibi olmuş yani. Güzeldi bence, kötü değildi yani. Denediğimizde de ben mutlu oldum açıkçası. Ya bir de şeyi mesela şimdi burada kahve içeceğini atıyorum mesela, akşam 6'da kapatıyorlar ya en geç. Mesela burası gayet yine Türkiye'deki kafeler gibi. Sabah 7'de açıp akşam 12'ye, gece 12 diyeyim. Gece 12'ye kadar açıklar mesela. Hani Türkiye'deki gibi gayet evden çıkıp akşam 8'de çay içmeye gidersin. Okey oynamaya gidersin arkadaşlarınla. Varsa tabii öyle arkadaşların yani. Gidersin. Evet.
Onun dışında da şimdi biz bankaya gidiyoruz. O yüzden zaten simit bekleyemedik bugün. Bankada randevumuz var. Benim kredi kartı randevum var. Burada banka işlemleri Türkiye'dekinden bir tık farklı oluyor. Yani nasıl farklı oluyor mesela? Öncelikle randevu almanız gerekiyor genelde. Yani randevuyla hallediyorsunuz. Mesela ilk defa bir bankadan hesap açacağınızda, kredi kartı başvurusunda ya da belki işte banka kartı başvurusunda falan genel olarak işlemleri biraz daha randevuyla hallediyorsunuz Türkiye'ye göre. Onun dışında burada kredi kartı da şöyle çok önemli. Zaten o yüzden alıyoruz. Kredi puanı diye bir şey var. Zaten ev tutarken işte belki araba alırken hatta yani bu tarz böyle güvenilirlik gereken her şeyde size kredi puanını soruyorlar ki hani ne kadar güvenilirsiniz, ne kadar hani paranızı, kredi kartınızı ne kadar da bir ödüyorsunuz falan diye. Kredi puanı işte sayılar üzerinden iyi, çok iyi falan diye sıralanıyor işte. Şimdi Ömer'in kredi kartı vardı zaten. Benim yoktu. Bu arada hani kredi kartı limiti de böyle 500 dolarlık ya da 1000 dolarlık falan bir şey olacak ama onunla bile uğraşıyorsunuz yani. Bir de tuhaf gelen şeylerden biri de bana çok tuhaf gelmişti bu arada. Burada banka kartı için öğrenci değilseniz eğer ve hani çok başka ekstrem bir durum yoksa sanırım anladığım kadarıyla bir aidat ödemeniz gerekiyor. Bana bu çok tuhaf gelmişti. Sonra bankaya gittim hatta ben bunu sordum tekrar. Yani bu nasıl oluyor falan diye. Bana çok tuhaf geldi dedim. Sonra bana dediler ki işte bizim bankamız için en azından öyle söyleyeyim. Standart olarak aidat parası 16 dolar gibi bir şeymiş aylık bu arada. Yıllık mı dedim de aylık dedi yani. Hani ne kadar saçma. Aynen yani böyle bana göre hani maksimum 1-2 dolar falan olması gerekiyor. Çünkü kredi kartı değil bu arada bahsettiğim. Banka kartı. Zaten işin tuhafı burada. Çünkü Türkiye'de banka kartına zaten aidat diye bir şey yok. Evet. Yani. Ya bir de Türkiye'de mesela kredi kartımı çıkaracaksın. Telefondan başvur. Adamlar senin evine getirsin. Hiç şubeye gitmene bile gerek yok. Ya da atıyorum mesela o aidatlar Türkiye'deki kredi kartlarında da oluyor. Hani belki öğrenci hesapları için falan yoktur da. Ama mesela atıyorum kestiler senden X bir para. 100 lira, 200 lira, 300 lira, 1000 lira sallıyorum ben neyse işte. Ondan sonra sen arıyorsun diyorsun ki kardeşim bak benden böyle bir para kesmişsiniz. Ben başka bir banka gideceğim haberiniz olsun bunu iptal etmezsiniz diyorsun. Genelde bunu zaten iptal ediyorlar yani. Hani çok büyük bir olay yapmıyorlar ama buradaki tutar çok fazla. Şimdi 15-16 dolar desen 12 ay yani bayağı büyük bir para yapıyor. Hani öyle olduğu için hayatta vazgeçmezler zaten. Git bankanı değiştir derler. Çünkü o gideceğin bankada da zaten o parayı alacaklar senden. Öyle bir saçmalık var yani evet. Evet. Yani burada bankacılık sistemi beni birazcık şoka uğrattı o konuda yani. Tabii eğer daha detaylı başka bilgisi olan biri varsa hani yorumlara yazsın biz de öğrenelim ama dediğim gibi ben daha geçen hafta sordum bankaya bu şekildeydi yani öğrendiğim bilgi. Böyle yani bankacılıkla alakalı yorumlarımız. Şimdi de işte bankaya gidiyoruz. Randevumuza yetişmeye çalışıyoruz. Bir de randevumuz. Sonra da zaten Ridi Kanal'a gideceğiz. Ridi Kanal üstü donalı aslında bayağı oldu da işte hani Yani burada Kasım'ın sonunda falan donmuştur herhalde yani. Ama üst tabakası sadece öyle değil yani. burada hani ölçümler falan yapılıyor işte hani ne kadar kişi kaldırabilir işte bilmem ne falan diye. Çünkü zaten dünya üzerinde dünyadaki en büyük buz pateni alanı olarak geçiyor bu arada Doğal. burası. Doğal. Aynen doğal. Çekmek istiyorsan böyle. Çok sisli olan kısım bayağı normalde nehir yani o kısım. Yani bayağı su var orada. Burası zaten yine kanal gibi bir şey de buradan oraya akıyor işte. Öyle değil. Son olarak da son hayat güncellemelerimi vereyim. Ben bir haftadır falan video çekmiyorum herhalde. Çünkü zaten geçen hafta yeni yıla girdik. Sonrasında ben zaten hasta oldum. Hava çok soğuktu 2 haftadır falan. Yani eksi 20'lerde falan hep. Bazen eksi 25'lere falan çıktı hatta. Hissedilen değil yani. Gerçek derece olarak da eksi 25'e çıktı. Bayağı soğuktu yani. O yüzden zaten dışarı çıkıp bir şey yapmamız imkansızdı. Bir de hani zaten okulum başlayacağı için bir haftaya. Dedim ki hani ben evde dinleneyim en iyisi iyileşeyim. Ömerciğim de zaten çalışıyordu yani yine. Gariban ne yapsın? Yoğun. Bizim öyle zaten. Ya çalışıyoruz ya okuyoruz. Ya okuluyoruz ya çalışıyoruz. Aynı anda götürüyoruz falan. Hep böyle bizim yani. Bakalım bu sene en azından 1'e düşürmeyi düşünüyorum. Hani ya okul ya iş. Geçen okula düşüremem herhalde sadece de. Sadece işe düşürmeyi düşünüyorum işte. Sadece çalışmak istiyorum yani. Bu arada şu an hava eksi 16 falan. Ama yani biz eksi 25'te geçen hafta bir gün dışarı çıkıp böyle bir 25 dakika falan yürüdüğümüz için
Şu an hani hiç üşümüyorum yani. Vücut bir süre sonra alışıyor. Özellikle çok rüzgar yoksa işte -16'lar, -17, 18'ler rüzgarsız inanılmaz fazla üşütmüyor bence. Bir de artık tabii biraz daha deneyimliyiz. Mesela işte geçen yıl bilmiyorduk ama bu yıl böyle ısıtıcı şeyler falan aldık. Isıtıcı petler falan aldık mesela. Ya da -25'e dışarı çıkmıyoruz mesela. Yani. Gerekmedikçe aynen. Böyle yani. O zaman kanalda görüşürüz. Elif paten yaptığı için şu an görev bana düştü. Burası Beaver Tails. İşte burada pişi diyebileceğim şeyler satılıyor. Aslında tatlı. Böyle yağda yapılan bir şey. Daha önce anlatmıştık bunu zaten de. Sonra buralar tuvalet. Yine belediyenin ya da devletin diyeyim neyse artık onların koyduğu. Hem burada patenini değiştiriyorsun. Ya da işte tuvalete falan giriyorsun. Burada böyle banklar falan var. İşte süsler falan filan. Harita koymuşlar. Nereden nereye kadar kayabiliyorsunuz onu gösteriyor. İşte uyarılar. Klasik her zaman. İşte eksi 18'de mesela kadın bebeğiyle oturuyor gördüğünüz gibi. Hani Türkiye'de şey var ya soğukta çocukları niye dışarı çıkarınız diye. Bakın şu an hava -18. Hanımefendi bebeğiyle oturuyor. Burada işte bu Beaver Tails'ta içecek falan da satılıyor. Orada içecek alanlar burada oturup içiyor falan. Pazartesi olduğu için biraz boş da. Normalde hafta sonu falan burada oturacak yer bile bulamıyorsun. Hatta sıra oluyor. Buyurun Elif Hanım da burada. Kayın bakalım Elif Hanım. Dikkat, dikkat. Güzel. Dön de gel bakalım. Hop. Bu kanalda böyle paten yapmak çok keyifli ama zemini çeksene bir. Yani zemin inanılmaz karlı. Ya normalde aslında buraya araçlar falan giriyor. Hafta sonları falan. Geçen yıl o yüzden bu kadar karlı olduğunu hatırlamıyorum. İlk defa sanırım biz hafta içi denk geldik. O yüzden böyle hani kaymak biraz sıkıntılı. Çünkü çok pürüzlü oluyor. Bir de hani buzlaşmış artık kar. Böyle giderken hani çok konforlu hissettirmiyor yani. O yüzden bir tık sıkıntılı. Ama tabii yine de çok çok keyifli. Bence böyle küçük bir alanda kaymaya göre doğal kocaman bir alanda kayıyorsun yani. Bir de zaten çarpışma ihtimali falan bence çok şey değil. Çünkü bir kısım sağdan gidiyor, bir kısım soldan dönüyor gibi oluyor. Böyle yani. Güzel. Bu arada aşırı soğuk. Onu zaten söylememe gerek var mı bilmiyorum ama işte zaten şu an dışarı çıkalı 2 saati falan geçti herhalde, değil mi? Bayağı üşümeye başladık yani. O zaman Bay bay.